Herkese merhaba. Bugün özellikle yeni başlayanların rahatlıkla yapabileceği, kol kesmeden, yaka kesmeden ilerleyeceğimiz bir bluz modeli anlatacağım. Mevsimlik bir bluz. Dilediğiniz kalınlıkta iple örebilirsiniz. Kolları kısa tutup yazlık bir bluz olarak da yapabilirsiniz, daha ince bir iple. Ben orta kalınlıkta bir iple baharlık bir bluz yapmayı tercih ettim. Kullanacağım renkler iki tane renkten oluşuyor ve ikisinin de ip kalınlığı birbirine eşit. Bakın, farklı kalınlıklarda ipleri kullanmayın. Birbirine yakın kalınlıklardaki ipleri kullanın. Orta kalınlıkta bir ip ve 5 numara tığla örüyorum. Tığ numaranızı çok küçük tutmayın. Ne kadar küçük tutarsanız o kadar sert bir dokusu olur tığ işi bluzun. Dolayısıyla 5 bile bana açıkçası biraz fazla ufak geldi. 6 ile örseydim de olabilir. Ama o gördüğünüz bluzu 5 numarayla ördüm ama 6 da olabilirdi. Yani ipinizin istediği tığ numarasından 1,5-2 numara daha büyük tığ kullanmanız daha güzel bir sonuca ulaşmanızı sağlar. Şimdi ne kadarlık bir zincir çekeceğiz? Burada ölçüyü alma şeklini size anlatacağım. Zincir sayısı vermiyorum. Her ip kalınlığına göre zincir değişir. Şimdi böyle zinciri çektikten sonra önden göğüs çevrenizin etrafında şöyle bir ölçün. Yanlardan ikişer parmak pay kalsın. Ben böyle 55 santimlik yaptım. Bu genelde 38 beden için uyumlu bir ölçü. Ama dediğim gibi daha büyük bedenler için ve herkesin göğüs ölçüsü farklı olduğu için sizin üzerinizde ölçerek başlamanız en doğru sonuca ulaşmanızı sağlar. Şimdi şöyle başlıyoruz. Zinciri çektiniz. Son zinciri elinizle bu şekilde tutun. 3 tane zincir çekin. İpi tığın üzerine alın ve elinizle tuttuğunuz zincirin içine bir tane trabzan yapın. Sonra onun hemen yanındaki boşluğa, bakın aynı boşluk değil, yanındaki boşluğa bir tane daha trabzan yapıyorsunuz. Bir zincir çekiyorsunuz. Bir zincir boşluğu bırakarak, bir zincir boşluğunu atlayarak ikinci zincir boşluğunun içine tekrar yine bir trabzan. Sonrasında onun yanına bir trabzan, yan boşluğa, aynı boşluk değil. Sonra onun yanındaki boşluğa bir tane trabzan, yan yana 3 trabzan yapmış olduk. Aralara hep bir zincir, ipi tığın üzerine alıyoruz. Bir zincir boşluğunu atlayıp ikinci zincir boşluğunun içine yine bir tane ikili trabzan. Yanındaki boşluğa bir tane ikili trabzan ve onun yanındaki boşluğa tekrar yine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında yine bir tane zincir çekiyoruz ve metodu tekrar ediyoruz. Bir zincir boşluğu atlıyoruz, ikinci zincir boşluğuna bir trabzan, onun yanına bir trabzan ve onun yanına yine bir tane trabzan yaparak bu metodu sıra sonuna kadar ilerleteceğiz. Bir zincir, bir boşluk atlıyoruz ve yine yan yana 3 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, 55 santimlik zincirimizi böyle 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincirle doldurduk. Sıranın sonu bu kadar yeterli. Dolu kutucukla başladım. Bakın 3 trabzanla başladım. 3 trabzanla bitiriyorum. 1-2 tane zincir kalabilir, sıkıntı yok. Bunu sonrasında makasla kestiğinizde, çok da dipten kesmeyin. Şuradan kestiğinizde ve ipi böyle çektiğinizde hiçbir sökülme olmadan kaldığını göreceksiniz. 3 tane trabzanla bitirin. Benimle aynı şekilde ilerleyebilmek için, sonrasında sıkıntı olmasın. Dolu, yani 3 trabzanla bitirdiğimiz sıralarda yukarıya hep 5 zincirle çıkıyoruz ki bir sonraki sıranın başlangıcı boş bir kutucuk olsun diye. Bu bizim temel sıramızda. İkinci ve üçüncü sıralar bundan sonraki metodumuzu oluşturuyor. Tüm model ikinci ve üçüncü sıranın tekrar edilmesi şeklinde ilerleyecek. Tekrar dönüp 2 ve 3. sıraları izlerseniz modelin nasıl ilerlediğini göreceksiniz. Şimdi 5 tane zincirle yukarı çıkarak ikinci sıraya başlıyorum. Döndüm. Bütün model boş kutucukların içine 3 tane trabzan. Bakın. Burada doğal bir boş kutucuk oluştu 5 zincirle çıktığımız için. 3 tane trabzan. Bir tane zincir ve tekrar ilk boşluğa 3 tane trabzan yaparak devam edecek. Boşlukları 3 trabzanla dolduruyoruz. Aralara sadece bir tane zincir çekiyoruz. Boşlukları 3 trabzanla dolduruyoruz ve aralara bir tane zincir çekerek modeli sıra sonuna kadar ilerletiyorsunuz bu şekilde.
İkinci sıranın sonundayım. İkinci sıranın sonunu bir zincirle bitiriyorum. Bir alt sıra dolu kutucuk olduğu için burasının boş bir kutucuk olması gerekiyor. Bir zinciri şuradaki son noktaya tamamlıyorum ve burada bir boş kutucuk oluşmuş oluyor. Bakın buna dikkat edin. Boş kutucuk oluşmuş oluyor. Yukarıya 3 zincirle çıkıyorum. Üçüncü sıranın başlangıcı 3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız olarak kabul edilecek. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan olarak bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 3 trabzan yapmışız gibi bir görüntü oluştu. Arada bir zincir. Bütün boşlukları üçer trabzanla doldurup aralara bir tane zincir çekeceğiz. 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir ve boşluğu tekrar yine 3 tane ikili trabzanla bitiriyorum. Ve tekrar yine bir zinciri çekiyorum. Bütün model bu 2 ve 3. sıranın tekrarı şeklinde oluşacak. 4. sırada 2. sıranın aynısını, 5. sırada 3. sıranın aynısını uygulayacağız. Bir zinciri çektikten sonra yine boşluğu 3 tane trabzanla doldurarak bitiriyorum. 3 trabzan bir zincir şeklinde devam edeceğim. Evet, 3. sıranın sonundayım. Bakın boş bir kutucukla bitiyor 3. sıra. Dolayısıyla burayı doldurmam, 3 trabzan yapmam gerekiyor. Bir zinciri çekiyorum ve burayı 3 trabzanla dolduruyorum. 2. sıranın tekrarı yani. Son trabzanımı da kenarların düzgün durması açısından bakın şuraya şöyle son noktanın içinden geçerek yapıyorum. Ve bitiriyorum. Yukarıya dolu kutucukla bitirdiğim için 1, 2, 3, 4, 5 zincirle çıkıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Buraya 2. sıranın başlangıcında olduğu gibi 4. sırada da aynı. Model 2 ve 3. sıraların tekrarı şeklinde ilerleyecek. İlk boşluğu 3 trabzanla dolduruyorum yine. 2. sırada ne yaptıysam o. Bir zincir çekiyorum. Burayı tekrar yine 3 trabzanla dolduruyorum. Bir zincir, her zaman aralarda bir zincir. Ve 4. sıramızı bir zincir çekip bakın burada dolu kutucukla bittiği için son noktaya bir tane trabzan yaparak bitiriyorum ve artık renk değişimine gideceğim. Bu 4 sırada sanırım modeli özellikle yeni başlayanlar için anlattım. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi renk değişimini göreceksiniz. Bakın 4 sırayı ördüm. Dolu kutucuk, boş kutucuk, dolu kutucuk, boş kutucukla başladım. Şimdi sıra dolu kutucukla başlamada ip rengini değiştiriyorum. Siz her 2 sırada bir değiştirebilirsiniz. 4 sırada bir değiştirebilirsiniz. İpi uzatarak değiştirmeyi düşünüyorsanız çift sayılı sıralarda yani 2., 4., 6. sıralarda yapın bunu. 6 biraz fazla olur. İpi koparıp tekrar ekleyerek de yapabilirsiniz. Tek renk de örebilirsiniz. Bakın şöyle ekliyorum. Alıyorum. Şuradan ipi çekiyorum. 1, 2, 3. Ve burayı boş kutucukla başladığım için bir önceki sırayı onun üzerini dolu kutucuk haline getiriyorum. Bakın böyle. Burada önemli olan iki ipin de kalınlıklarının birbiriyle aynı olması. Kullanacağınız tüm iplerin kalınlıkları birbiriyle aynı olmalı. Bir zincir ve tekrar yine böyle 3 tane trabzanla dolduruyorum. Bu kadar. Modelimizi böyle bu şekilde uzatacağız. Ne kadar uzatıyoruz? Sonrasında özet geçeceğim ama ben yine söyleyeyim 50 santim kadar ördüm. Bunu daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. Boyunuza göre tabii ki bu uzunluk değişebilir. Üzerinizde ölçerek gidin. Hiç yaka kesmeden bakın böyle dümdüz yukarıya çıkıyoruz. Bu parçadan ön ve arkayı eşit genişlikte ve eşit uzunlukta örüyoruz. 2 parça öreceğiz bundan. Birisi ön, birisi arka olacak. Ne kol kestik bakın ne yaka kestik. Dümdüz 2 parça örüyoruz. Bu yüzden modelimiz çok kolay. Şimdi kollara gelecek olursak, kolları şöyle genişlik olarak eğer benim yaptığım genişlikte istiyorsanız
35 santimlik bir zincirle başlıyorsunuz. Ben uzunluğu 45 santim olarak ördüm. Daha kısa yapabilirsiniz, daha uzun böyle kıvrılan bir kol yapabilirsiniz. Daha geniş bir kol yapacaksanız, bundan daha geniş şöyle volanlı bir kol yapacaksanız da o zaman çok uzun yapmayın. Yani çok burada yapmayın. Neden? Çünkü takılabilir. Yani çok kullanışlı olmaz ama tercih meselesi, yani siz bilirsiniz. Kolları da böyle dikdörtgen şekilde hiçbir kesme yapmadan yukarıya kadar çıktım. Bakın sağdan ve soldan hiçbir kesme işlemi yok. Yukarıya kadar çıktım. Şimdi arkayı ve önü aynı ölçülerde ördüm. Şöyle göstereyim. Birbirinin aynı 2 tane parça ördüm. Kollarda ne yaptım? Kolları biraz geniş ördüm. Şuradan şuraya ölçüm 35 santim. Buradan buraya ölçüm de 45 santim oldu. Ama benim size tavsiyem, şöyle zinciri çektikten sonra kolunuzun en kalın kısmının çevresinde ölçüp biraz bol bırakarak ölçerek, yani hareket alanınızı kısıtlamayacak şekilde ölçüm yapmanız. İki parçada yine birbirinin aynı kol ördüm. Uzunluklar bende 45 santim oldu. Siz daha uzun, daha kısa ya da kıvırabileceğiniz gibi bir kol da yapabilirsiniz. Karar sizin. Sıra geldi, dikişi nasıl yapacağız? Hiç bilmeyenler için anlatacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle, yakayı kendi göz kararınız kadar bırakın. Bakın mesela şuradan ben 1, 2, 3, 4, 5 tane dolu, 4 tane dolu kutucuk dikeceğim buradan buraya. İğne iplikle birleştireceğim. Siz tığla da birleştirebilirsiniz. Yine buradan da 1, 2, 3, 4 dolu kutucuk birleştirerek şöyle geniş bir kayık yaka yapacağım ortayı. Önce şurada 2 omuzu diktikten sonra bu parçaları alıyorsunuz ve bakın şöyle şuradan kolları nasıl dikmeniz gerektiğini birazdan anlatacağım. Öncelikle şu 2 omuzu dikeceğiz. Sonra da kolları dikeceğiz. Sonra da kenarları birleştireceğiz. Az önce bahsettiğim gibi bakın 2 omuzu da buradan ve buradan diktim. Böyle bu şekilde. Ortada geniş bir kayık yaka bıraktım. Siz bunu daha dar bırakabilirsiniz ama kafanızdan geçip geçmeyeceği konusunda emin olun. Tersindeyim, yani dikişi diktiğim yerdeyim şu anda. Kolları şöyle diktim. Yanlardan yine iğne iplikle diktim. Birazdan nasıl diktiğimi göstereceğim. Yine bu da dikiş diktiğim ters tarafta. Bakın bu da tersi, bu da tersi. Şöyle yapacağım. Dikiş diktiğim kısım en altta. Burası üstte, omuz kısmında. Burayı iyi denk getirin dikişin tam altta kalabilmesi için. Ve bakın şuradan itibaren böyle yuvarlak bir şekilde dikeceğim. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şurayı dikmeden daha rahat dikersiniz bu şekilde. Sonra aşağıya birleştirebilirsiniz. Karar sizin. Bakın buradan iyice ölçüyorum burayı. Ölçüyü iyi yapıyorum. Şurada bakın 3. şeridin dibinden başlayacağım. Bunu özellikle söylüyorum. Diğerinde de 3. şeridin dibinden başlayarak dikmeye başlayacağım. Bu ölçü önemli. Sağ ve sol tarafın aynı yerlerden dikilmiş olması gerekiyor. Şöyle aldım. Tam tepe noktayı burayı çengelli iğneyle tutturun ki kayma olmasın. Tam böyle dikişin tepesine gelen kısmı. Şuradan şöyle kolları dikeceğim. Ve bakın böyle döndüm. Arka tarafı da diktim.
Şimdi kol altındayım. Kol altına bir düğüm atabilirsiniz. Burada sökülme olmasın. Sonrasında bir düğüm attım ben. Sonrasında ipim uzun kalmıştı. Buradan böyle aşağı doğru yanları da kazağın, bakın kazağımızın yan taraflarını da dikeceğim. Diğer tarafta da aynı metodu uygulayacağım ve kazağımız giyilebilir hale gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kolay gelsin.